Şurası da Şah Camii. Birazdan o Şah. Bu cami Süleymaniye Camii'ne rakip olarak inşa edilmiş. Ve babanın şehri burada, Erzurum. Bu da gariban Ermenilerin hayali Ağrı'da. Tabii. Günaydın arkadaşlar. Dünyanın yarısı İsfahan'dan selamlar. Şu an İsfahan'dayım. Aslında İran'a yeni gelmedim. Bir süredir İran'dayım da. Biraz sorunlarım vardı. Anlatacağım şimdi hepsini. Şimdi birlikte çıkalım. Biraz İsfahan'ı gezelim. İsfahan önemli bir şehir tarih boyunca. 11. yüzyılda da Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir yer. Daha sonra Safeviler döneminde de resmen burası böyle Osmanlı Safevi savaşlarından sonra burası böyle İstanbul'a rakip olması için elinden geleni yapılmış. Bu konuda süslendirilmiş, geliştirilmiş bir yer. İran kültüründe en sevdiğim konu arkadaşlar burada şiir, şarkı çok önemli. Yani herkes şiir yazıp şiirler söylüyor, şarkılar falan sokaklarda böyle. Bunları tabii hepsini göstereceğim size. İran sokaklarını gezerken hem Selçuklu mimarilerini göreceğiz, hem Safevi mimarilerini göreceğiz. Hem de İranlıları yakından tanıyacağız. Burası Perslerin çoğunlukla yaşadığı bir yer. Yani Farsların. Türk nüfusu burada yok denecek kadar az. Bu arada yarın da Şiraz'a gideceğiz. Daha iyi şeyler çekeceğim oradan. O yüzden İran seriyi beklemeye alın yani. İran serisini izleyin. Şiraz'a gideceğiz. Oradan Şadi, Hafez, İran'ın tarihinde çok önemli. Hatta İran edebiyatını şekillendiren insanların mezarına gideceğiz. Onları tanıyacağız. Daha sonra Nişabur'a gideceğiz. Ömer Hayyam'ı göreceğiz. Vaktim olursa sizi Alamut Kalesi'ne götüreceğim. Hasan Sabbah'ın, Haşhaşilerin olayını yakından inceleyeceğiz. Daha sonra Yezd'e gideceğim. Yezd'de Zerdüş kültürünü yakından inceleyeceğiz. Yani çok güzel seri gelecek. İran benim şu an ya 2 yıldır geziyorum. En heyecanlandığım yer İran. Çünkü benlik şeyler var. Milattan öncesi var burada. Tarihin gerçek yüzü var. Biz varız. İnsanlık tarihi harbi burada var yani. Ve hissediyorsun. İran kültürü gerçekten birçok milleti tesirini altına almış bir kültür. Mesela Gürcistan'ın ismi Georgia ve bunu ona veren İran. İngilizceye anne baba mother father kelimeleri yine Farsçadan geçiyor. Ya birçok şey Selçuklu'da resmi dil Farsça, Osmanlı'da edebiyat dili Farsça. Yani işte bugün bizim Osmanlı müziği olarak bildiğimiz aslında biz bunu Bizans'tan alıyoruz. Bizans bunu İran'dan alıyor. Bugün ney, kanun, bunların klarnet, bunların hemen hemen hepsi aslında İran enstrümanları yani. Gerçekten İran tarih boyunca birçok medeniyeti sanatla, şiirle ve benzeri şeylerle böyle tesiri etkisi altına almış. Zaten Farsça aşk dili, şiir dili, Osmanlı yani Selçuklu'da bu resmi dil, Selçuklu'dan sonra da şeye dönüşüyor yani. Osmanlı'da edebiyat dili oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı döneminde divan edebiyatı Farsçaydı. Neyse biraz sokaklara gezelim. Devamını da sokaklarda anlatayım size. Önce biraz ufaktan İsfahan sokaklarını çekeceğim. Sonra tarihi yerlere gideceğiz. Ve benim en çok sevdiğim 2 köprü var. Gerçekten ona bayılacaksınız. Onu sona sakladım. Yani böyle köprüde insanların şarkılar söylediği, bağıra çağıra, şiirler okuduğu bir yer. Oraya götüreceğim sizi. Ama şu an kış. Umarım insanlar vardır. Neyse hadi dışarıda görüşürüz. Şimdi ilk durağımız Nakşicihan. Nakşicihan meydanına gideceğiz. Oraya giderken size biraz İran sokaklarını da çekmek istiyorum. Çok kısa şöyle sokakları göstereceğim. Nakşicihan'a geçeceğiz çünkü video çok uzun olacak diye tahmin ediyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle burası İsfahan. Az önce kaldığım ev bu arada yani İran gerçekten misafirperver bir millet. Yani bu konuda had safhadalar. Az önce kaldığım evi de benim burada bir arkadaşım var. İşte onlar beni davet ettiler falan gittim. Beni evlerine davet ettiler. Evleri biraz kalabalıktı. Ben de utandım açıkçası. Çekindim biraz. Diyemedim öyle dedim otelde kalmak istiyorum. Daha sonra onların bir evi daha varmış.
Onu verdiler. Dediler normalde bizde böyle bir şey yapılmaz. Bu hakaret gibi bir şey. Çünkü seninle ilgilenecek kimse yok o evde. Yani evde tek başına olacaksın. Ama tek kalmak istediğin için sana bu evi veriyoruz. Özür dileriz falan diyorlar yani. Adamlar bana özel ev tahsis ettiler. Ama bunun için de özür diliyorlar. Niyeymiş? Seninle ilgilenemeyeceğiz. Değişik bir millet. Konuma bakayım da doğru mu gidiyor? Aynen. Ya İsfahan şey gibi, yani ben Erzurumluyum. Ya İran'ın birçok şehri Erzurum, Van'a falan çok benziyor. Daha doğrusu Erzurum'a, Kars'a çok benziyor. Yine burası Erzurum gibi. Her şey yürüme mesafesinde. Bu arada taksiler burada cidden çok ucuz. Yani gerçek anlamda çok ucuz. Türkiye'deki fiyatların çeyreği gibi bir şey yani. Geçen mesela ben 50 kilometre taksiyle gitmek zorunda kaldım. Hiçbir şey yoktu. 3 kişiydik yani, ona güvenerek bindim ben de taksiye. Dedim para 3'e bölünecek, en azından çok şey olmaz. Ve yani bölünmediği haliyle kişi başı kaç para ödedik? Total 500 lira falan ödedik. Yani hiç bölünmemesine rağmen 500 lira oldu. Erkeklik yaptım, dedim çekilin ben öderim. Neyse, İran sokakları böyle. Şu an sabahın çok erken saatleri. Bu arada İran şeriatı öyle bildiğimiz şeriat gibi değil. Mesela insanları görüyor musunuz bilmiyorum. Öyle Türkiye'deki gibi, Türkiye'de demişim ya, Arabistan ve benzeri ülkelerdeki gibi çarşaf giymek zorunda değiller. Bizim Türkiye'den alışık olduğumuz işte başörtü şekli burada yok yani. Bunlar sadece kafalarına bir şey atıyorlar, örtüyorlar yani, saç görünüyor, ondan yana bir sıkıntı olmuyor. Hatta bere takabilirsin, kapşon falan takabilirsin, bandana takabilirsin. Bunlar da burada şey yerine geçiyor, türban yerine geçiyor. Sadece saç hafif kapalı olsun. Şimdi yakınımda insan yok, kameram da uzak açıda, ama meydanda size daha detaylı gösteririm bunu. Hadi meydanda görüşürüz. Evet, Nakşi Cihan'a geldik. Burası Nakşi Cihan'ın başlangıç noktası. Nakşi Cihan şey demek, dünyanın meydanı gibi bir şey. Yani hani İsfahan dünyanın yarısı, burası da dünyanın resmi hani başkent gibi caddesi. Öyle düşünün. Çok iddialılar. Zaten İsfahan Osmanlı Safevi savaşlarından sonra, yani o rekabetten sonra oluşmuş bir yer. Zaten Osmanlı ile Safevi arasında ciddi bir savaş ve rekabet ortamı oluşuyor. Hatta bilinen en meşhur hikaye, Şah İsmail Yavuz'a bir sandık yolluyor ve içi bok dolu. Yavuz da daha sonra gül lokumu yolluyor. Ve diyor ki kim ne yerse ondan ikram eder falan. Yani böyle aralarında çok ciddi, bir o kadar da tatlı atışmalar var. Burası Osmanlı Savaşı'ndan sonra Safeviler başkenti buraya getiriyorlar. Çünkü Tebriz yani o dönem Safevilerin başkenti. Ama Tebriz zaten Osmanlı sınırı olduğu için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu yüzden başkenti buraya getiriyorlar. Ve burayı İstanbul'a rakip olmasına... O ne lan? Burayı İstanbul'a rakip olarak inşa ediyorlar. Şöyle meydanı çekeyim. Şimdi bunların hepsini yakından göreceğiz. Evet, Nakşi Cihan'a hoş geldik. Kapalılık olayı da şu önde gördüğünüz ablalar. Yani saçlar sadece üstünde ufak bir örtü var. Öyle bizdeki gibi türban olayı yok. Bak burada Türkiye tişörtlü bir çocuk var. Yani böyle başı açıkta gezebilirsin. İran'da sadece mollaların çok aktif olduğu belli başlı bölgeler var. İşte örnek veriyorum, Kum zaten molla şehri. Ondan sonra işte Tebriz'in çok merkezi bölgeleri gibi, bu tarz bölgelerde insanlar başörtüsünü takıyorlar. Onun dışında öyle çok başörtüsü de takmıyorlar. Mesela bizdeki gibi şey yok. Adam mesela namaz kılıyordur, adamın namazını bozmayayım. Adam mesela namaz kılıyor, herkes önünden geçip gidiyor. Bizdeki gibi şey yok. Hani önünden geçme, saygısızlıktır, namazı olur, böyle olur. Öyle bir muhabbet yok. Adamı videoya aldım, adam döndü bana baktı ya. Ben de utandım. Şimdi evet. Şurası Ali Kapı Sarayı. Kapı bildiğimiz kapı. Azerbaycan Türkçesinde kapı.
Şimdi oraya çıkalım. Oradan şöyle Nakşicihan'ı tam bir şekilde görelim. Ali Kapı Sarayı. Giriş ücreti yaklaşık 100 TL, yani 250 bin, yani 25 toman. 25 tomanda ne yapıyor? 3 dolara yakın bir şey yapıyor. Ya işte 100 lira falan yani. Giriş ücreti 100 lira. Şöyle. Ya en çok görmek istediğim yerlerden birisi şeyi kapalıymış. 6. katta müzik odası var. O kapalıymış. İşte şöyle. O dönemin, umarım net görünüyordur, resimleri bunlar. İşte Ali Kapı Sarayı'nın o dönemki hali bu. Ali Kapı Sarayı. Giriş ücreti yaklaşık 100 TL, yani 250 bin, yani 25 toman. 25 tomanda ne yapıyor? 3 dolara yakın bir şey yapıyor. Ya işte 100 lira falan yani. Giriş ücreti 100 lira. Şöyle. Ya en çok görmek istediğim yerlerden birisi şeyi kapalıymış. 6. katta müzik odası var. O kapalıymış. İşte şöyle. O dönemin, umarım net görünüyordur, resimleri bunlar. İşte Ali Kapı Sarayı'nın o dönemki hali bu. İçinde çok güzel bir kafe de var. Kafenin adı da Miras. Şekil. İsim güzel. Şöyle, burası 1597'de Safevilerin yönetim merkezi olarak inşa ediliyor. Aslında içinde öyle çok da ciddi görülecek bir şey yok. Bana göre zaten müzik salonu en önemli yeriydi bana göre. Onu zaten kapatmışlar. Buranın en önemli şeyi o balkondan dışarıyı izlemek. Şimdi balkona doğru çıkıyorum zaten. O terastan bir Safevi hükümdarı gibi Nakşicihan'ı izleyeceğiz şimdi. Evet, şimdi bir Safevi hükümdarı gibi buradan şu güzel avluyu izleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Şurası da Şah Camii. Birazdan o Şah Camisi'ne gideceğiz. İşte burası Sultanahmet'e rakip olarak yaptırılan Nakşicihan, yani dünyanın resmi meydanı anlamına gelen. İran'daki kapalılık olayı tam da bu. Şöyle göstereyim hızlıca, insanları rahatsız etmeden çıkalım. Evet, şimdi şuraya Şah Camisi'ne gideceğiz. Orası da gerçekten çok güzel bir mimari. Oradan devam edelim. Evet, Şah Camii'ye geldik. Evet, şu karşımızdaki Şah Camii. Bu cami 1611 ila 29 yılları arasında inşa ediliyor. Osmanlı savaşlarından sonra Osmanlı'ya karşı bir güç gösterisi bu caminin inşası aynı zamanda. Hani sizle savaştıktan sonra bunu yapabiliyorum diyor. Ve bu cami Süleymaniye Camii'ye tamamen rakip olarak inşa edilmiş ama içerisinde harika dizaynlar var. Özellikle ses efsane. İçeride şimdi onu göstereceğim. Yani 400 yıldır yaklaşık, şimdi göstereceğim çiniler tamamen el yapımı ve 400 yıldır yaklaşık bütün o ihtişamını koruyor yani. Hiçbir şekilde bozulma yok. Şah Camii'nin girişi burası. Biletler soldan. Şöyle. Bunların hepsi tamamen el yapımı ve 400 yıldır hiçbir şekilde bozulmamış. Bence şahane bir eser yani. Bir de buranın en önemli özelliği aslında ses akustiği. Buranın herhangi bir yerinde konuştuğunuz zaman ses caminin bütün her tarafına yayılacak şekilde inşa edilmiş. Yani gerçekten o dönemler için harbiden bir şaheser. Şimdi caminin tam içine doğru gidip bunu ufaktan test etmek istiyorum. Şöyle. Yani şu an ufaktan konuşuyorum ve sesim yankılanıyor. Yani hiç test etmeme bile gerek yok. Bunu zaten herkes test ediyor şu an. Şöyle çekeyim orayı da.
Hani zaten zeki birisi bunu anlar, bunu test etmeye gerek yok. Şu an basit bir şekilde konuşuyorum ve sesim bana geri dönüyor, yankı yapıyor yani. Net bir şekilde şu an fısıldıyorum. Öyle söyleyeyim size. Fısıldıyor olmama rağmen şu an bağırıyor gibiyim. Şimdi her gelen sesi burada kontrol ediyor. Elmeli çırpıyorlar, zıplıyorlar, mutluyorlar ama yani basit bir konuşmayla bile buradaki o akustiği, o sesin dizaynını anlayabiliyorsun. Çünkü diyorum ya, şu an çok kısık sesle konuşuyorum. Yani bana göre, çünkü ben sesi çok gür olan bir insanım. Ve şu an çok kısık konuşuyorum. Sesim bana geri geliyor. Şimdi bende mizopya var. Sese karşı aşırı duyarlıyım. Yani bunun için test etmemeye gerek bile yok. Seslere karşı aşırı duyarlıyım. Mesela ben burada uzun süre duramam çünkü herkesin sesi şu an kafamın içinde yani. Benim buradan çıkmam lazım. Yani rahatsız edici. Herkesin sesi geliyor şu an. Şöyle. Bu güzel mimariyle de olayımız bitti. Çıkalım. Şimdi bir çarşı var. Büyük Han. Oraya gidelim. Bu cami Süleymaniye Camii'ne rakip olarak inşa edilmiş. Yani mesela siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce daha mı iyi? Yoksa rakip olabilir mi? Ya İsfahan genel olarak o dönemki Osmanlı'ya güç gösterisi olarak böyle her şeyle dizayn edilmiş. Çünkü o dönem bu coğrafyada, bu bölgede iki tane çok iyi bir devlet var. Her türlü birbirleriyle kapışabilecek. Gerçi Şah İsmail çok da kapışıyor diyemeyiz ama neyse, şimdi Azerbaycanlı kardeşler toplanır yorumlara. Onlar daha garip bir milliyetçi. Onlar bize de ırkçılık yapıyor. Yani ben o Azerbaycan'ın milliyetçiliğini anlamıyorum. Adamlar bize bile ırkçılık yapıyor yani. Neyse yani o dönem aralarında güzel bir rekabet var. Ve bu rekabet her şeye yansıyor. Özellikle Safeviler İsfahan'da bunu tamamen yansıtmak için elinden geleni yapmışlar. İsfahan'ı tamamen İstanbul'a rakip olarak inşa etmişler. Şöyle. Ya mesela telefonla, şimdi benim kameram uzak açıdan çektiği için, geniş açıdan, çok böyle, ya burada göründüğünden çok daha güzel, onu söyleyeyim. Yani sadece şu alana bile gelmen o dönemlerde Müslüman olman için yeterli bir neden yani. Sadece şu ihtişam yani. İşte şurası Ali Kapı, şurası da Şah Camii, burası da Nakşi Cihan ve dünyanın resmi meydanı anlamına gelen Nakşi Cihan'daki son, ya Nakşi burayı bitirdik. Şimdi çok güzel bir 33'lü köprü var. Ya aslında iki köprü var. 33 gözlü köprü ve Hacı Köprü, iki tane köprü var. Birinde çok güzel, yani birine çay için gideceğiz. Ya ikisinin de olayı aslında aynı. Birine çay için gideceğiz. Öbürüne de İran şiirlerini, şarkılarını dinlemek için gideceğiz. İnsanlar orada toplanıyor ve orada müzikler yapıyor. Özellikle bugünü seçtim oraya gitmek için. 2 gündür falan buradayım. Çünkü 2 gündür hava biraz soğuktu. Bugün hava biraz güzel. En azından insanların gelebileceğini düşünüyorum. Ki dün hava soğuk olmasına rağmen insanlar vardı. Bugün daha kalabalık ve daha güzel olacağına da eminim. Bugün Perşembe. Zaten yarın resmi tatil burada. Yani cuma günleri burada resmi tatil, pazar değil. O yüzden bu akşamdan kalabalık olacağını düşünüyorum. Umarım her şey düşündüğüm ve planladığım gibi olur. Şu an videoyu kapatacağım. Akşam devam edeceğiz. Çünkü orası akşam güzel. Akşam görüşmek üzere. Evet, bir bonus eklemeyi unuttum. Şu an bir Ermeni mahallesindeyiz. Ve burada Van Katedrali var. Onu ziyaret edelim. Tarihçesiyle birlikte içeri girerken size anlatacağım. Burası 1606 yılında Safeviler tarafından inşa ediliyor. Osmanlı Safevi Savaşı'nda Şah Abbas oradaki Ermenileri zorunlu olarak İstanbul'a İsfahan'a, buraya göç ettiriyor ve kendi elleriyle de bu katedrali yaptırıyor kardeşlerimiz. Şurası.
Aynı zamanda buranın içerisinde, burayı gezmek istemiyordum normalde. Aynı zamanda buranın içerisinde bizim Ermenileri katlettiğimize dair belli başlı şeyler var. Şimdi onları yakından göreceğiz. Şöyle. İslam dünyasına yabancı olarak ibadethanelerde figürler var. Bu caiz değil. Yani Sünni İslam'ında caiz değil de Şialarda, daha doğrusu İran'da onu da gördüm. Onu da göstereceğim size. Evet, bahsettiğim olay buydu. Mesela bu Türkiye haritası ve babanın şehri burada, Erzurum. Bu Türkiye haritası ve burada sözde işte biz öldürmüşüz onları. Şöyle. Bura müzenin içi. Şey yapasım var, yanlış hatırlamıyorsam Viking kralı Ayasofya Bizans'tayken gelip orayı ziyaret ediyor. Ve Ayasofya'nın içerisine şey yazıyor. İşte örnek veriyorum, ismi Ahmet. Ahmet buradaydı yazıyor. Ben de şimdi şey yazacağım içeriye. Dadaş buradaydı. Zaten savaşın sözde Türk savaşının en büyük şeyi, yani en büyük versiyonu benim doğduğum şehirde, Erzurum'da gerçekleşti. Şöyle. İşte getirirken geldikleri eşyalar, cart curt. Ermenioğlu Ermeniler. Bu da gariban Ermenilerin hayali Ağrı'da. Tabii ki Türk şanlı bayrağının altında. Böyle devam edecek. Evet. Van Katedrali'nde de o işimiz bitti. Ya ben burada kızdığım konu kim biliyor musun? Osmanlı. Osmanlı'nın son dönemlerinde, özellikle son dönemlerinde, hatta Abdülhamit döneminde Ermenilere çok ciddi değer veriliyordu. Zaten Abdülhamit'in bizzat annesi Ermeni. Abdülhamit döneminde devletin en önemli yerlerinde işte vezirdir, validir, kaymakamdır, defterdardır, bunların hepsi Ermeni. Yok işte sadık millet, Ermeniler, carçurt. Ben şeyi destekliyorum abi. Keşke böyle bir savaş olaydı. Biz hepsini kılıçtan geçireydik de çıkıp her yerde bizi öldürdüler diyebileydiler. Anca bunu konuşabiliyorlar. Ortaya da zaten bir kanıt atamıyorlar bu arada. Kaç kez Erdoğan'ın hani tek sevdiğim yönlerinden birisidir. Kaç kez çağırdı, gelin hani canlı yayında oturup konuşalım, evrakları koyun ortaya. Eğer kanıtlayabilirseniz biz bunu kabul edeceğiz. Size istediğiniz parayı ödeyeceğiz dedi. Ama tabii ki bunu kanıtlayamayacağını bildikleri için yapamadılar. Yapamayacaklar da anca böyle zırlarlar. Şu an var ya, içimde çok ciddi bir nefret var. Bir de Erzurum'u şey yapmışlar. Türkiye'nin haritasını koymuşlar. Nerede bizi öldürdüler? Ay ay. Neyse. Şimdi buradaki olayımız bitti. Zaten çok da gezmeyecektim. Parasını da ben ödemedim. Arkadaşım yanımda, onu ödettirdim. Yani o Ermenilere 1 lira para vermem. Şimdi hava hafif kararınca şeye geçeceğiz. Köprüye geçeceğiz. Biraz da köprüyü ziyaret edelim. Şu an var ya, içimde çok efsane bir ırkçılık var. Yani pusuda yatıyormuş. Bu anı bekledi, çıktı yani. Neyse, akşam görüşürüz. Evet, Hacı Köprüsü'ne geldik. Havada iyicene biraz karanlık oldu. Şu an soğuk, pek kimse yok. I think here for music. Önce size biraz ortamı anlatayım. Burası 1602 döneminde, Şah Abbas döneminde yapılıyor. Şah Abbas olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an karanlık, umarım beni görebiliyorsunuzdur. Burası böyle geçit veya işte askeri geçit, ne bileyim su kanalı falan filandan dolayı değil. Tamamen sosyalleşme alanı. Yani burada hatta Şah Abbas döneminde burada şiir geceleri falan düzenleniyormuş. Buranın tamamen olayı sosyalleşmek için. Öyle yani asıl amacı köprü, geçiş, güzergah falan değil. Sosyalleşme amaç alanları. Şöyle köprü böyle, ama siz sezonunda yazın gelirseniz şu altlarda hep müzik söyleyen insanlar var. Şu an ben sezonun dışında geldiğim için burada pek insan yok şu an. Hatta az önce müzik sesleri geliyordu bu arada. Ben de ona güvenerek indim, yoksa çekmeyecektim. Ha, geliyor. Lay 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 lay
Görüntüsü böyle. Bu köprünün üstüne çıkmayacağım. Burası 33 gözlü bir köprü. 1602 yılında inşa edilmiş. Eskiden şurada nehir varmış. Yani dere, nehir gibi. Nehir, dere olmaz böyle. Nehir varmış. Ama yukarıya büyük bir köprü yapmışlar. Baraj niyetine kullanıyorlarmış bu suyu. Ama arada bir açıyorlarmış. Yani bazen buraya su geliyormuş. Öyle diyorlar, bilmiyorum. Demişken kafenin girişini çekeyim şöyle. Kafe demişim ya, köprü. Köprü aslında çok güzel manzarası var. Şöyle yıldızlar falan buradan çok güzel ama görünmüyor. Köprümüzün olayı bu. Şimdi diğer köprüye geçeceğiz. Seosopil miydi? Seosopul mu? Öyle bir şey. Şimdi o köprüye gideceğiz. Orası daha merkezde kalıyor. Burası Hacı Köprüsü. Haydi görüşürük. Burası da 33 gözlü köprü anlamına gelen Siose Köprüsü. Yani buralara gündüz de gelebilirsiniz ama bence gece daha güzel oluyor burası. Yazın gelmenizi tavsiye ederim. Genelde bu mevsimde pek kimse olmuyor. Diğer köprüye de geldim ama burada kimse yok. Burası komple boş. Yani siz buraya sezonunda Nisan'dan sonra gelirseniz buralar böyle ana baba günü. Tam şenlik, festival havası. Her yer tıklım tıklım. İnsanlar böyle bağıra çağıra, müzikler, şiirler. Çok güzel bir ortam var. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben buraya kışın gelmeyi tercih ettim. Çünkü ben birincisi yazı sevmiyorum. İkincisi kalabalık sezonları sevmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun. Avantajları da var, dezavantajları da. İşte dezavantajı bu olay. Yani birçok şeyi kaçırmış oluyorsun. Ama siz sezonunda gelirseniz buraların tadını ve keyfini çıkarabilirsiniz. Sanırım ekleyeceğim bir şey yok. Olursa eklerim ama muhtemelen yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani duygu, düşünce, görüş, istek, öneri hepsini yorumlara yazın. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi hafız.